Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimizi her türlü bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce şişimden ve ipimden bahsedeyim. 3,5 numara şiş kullanacağım. İpim 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullanıyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Artık ben bu kanalımdan paylaşımlarıma devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modelim için 3,5 numaralı şişimize ilmeklerimizi atalım. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşan bir model. ...18 ilmek attım. 2 ve 2'nin katlarından oluşan bir model olduğu için ilmek sayımızın çift olması gerekiyor. Şimdi arka yüzde bir sıra ters örüp ön yüzde model kurulumunu yapacağım. İlk sırayı ters olarak örüyorum. Arka yüzümüzü bir sıra ters olarak örelim. Model gösterimi yaptığım için lastik uygulaması yapmıyorum arkadaşlar. İstediğiniz lastik modelini bu modelde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sizler ilmek sayınızı öreceğiniz örgüye göre başlayabilirsiniz. Ben kısa anlatım yapacağım için 18 ilmekle başladım. Sondaki ilmeği ipimi arkaya alıp düz olarak örüyorum. Model 2 sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Şimdi modelin ön yüzünde birinci sıradayım. Sıra sonunda düz olarak ördüğüm ilmeği ön yüzde sıra başında örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak modelde birinci sıramızı tamamlıyoruz. Bir ters, bir düz olarak modelimizin ilk sırasını örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz zaten iki sıradan oluşan bir model. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model. Arka yüze geçtim. Yine sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başında örmeden aldım. Şimdi ters ilmeğimi ters olarak örüyorum arka yüzde. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüp düz ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıp ters ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmekleri örmeden alıyorum. Sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Ön yüze geçtim. Modelimizi iki sırada tamamladık. Şimdi modelde kaydırma yapacağım. Ters ilmeği düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ters. Tersi düz. Düz ilmeğimi ters. İki sırada bir modelde kaydırma yaparak devam ediyoruz. Yine bir ters bir düz olarak örüyoruz fakat ters ilmeğimizi düz, düz ilmeğimizi
ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Birinci sırayı ön yüzde, ikinci sıramızı arka yüzde örerek modeli tamamlıyoruz. Her iki sırada bir modelde kaydırma yapıyoruz. Şimdi düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıp ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasına bu şekilde devam ediyoruz. Tersi ters olarak örüp düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi iki sırada modelimi tekrar tamamladım. Tekrar model kurulumuna geçiyorum. Yine modelde kaydırma yapıyoruz. Düz ilmeği ters olarak örüyorum. Ters ilmeği düz. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeği düz olarak örüyoruz. Modelimizin birinci sırasına bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla yapabilirler arkadaşlar. Bu modelden isterseniz bebek yeleği, bebek hırkası, bebek süveteri örebilirsiniz. Sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelin birinci sırasını tamamlamış oldum. Şimdi modelde tekrar arka yüzde modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ters ilmeğimi düz olarak pardon arkadaşlar, arka yüzde ters ilmeğimizi ters, düz ilmeği örmeden alıyoruz. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters ters olarak örüp arka yüzde düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüp düz ilmeği örmeden alıyorum. Her iki sırada bir de modelde kaydırma yaparak devam ediyoruz. Modelde kendisini göstermeye başladı arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir model. Şimdi modelimizi biraz örerek ilerleyelim. Modelde birkaç sıra daha örerek ilerledim arkadaşlar. Ben ilmek sayısı biraz fazla olarak da bu modelimizi çalıştım. Bir ters bir düz lastik üzerine çalıştım arkadaşlar. Bakın model burada daha net. İlmek sayısı arttığı için de çok daha güzel duruyor. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Yapımı da çok kolay. Her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde bu modeli kullanabilirsiniz. Bu modele istediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir ters bir düz olarak çalıştım. Sizler haroşa lastik olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz de iki ters iki düz lastik çalışması da yapabilirsiniz. Bu kanalımda farklı lastik örneklerini de anlatacağım arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben artık bu kanalımdan devam edeceğim. Hem örgü tekniklerini hem bebek örgülerini hem de örgü modellerini anlatacağım arkadaşlar. Farklı roba tekniklerinden de bahsedeceğim. O yüzden kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.